Türkiye'nin son 10 yılına damga vurmuş, 2011 yılında mega proje olarak, çılgın proje olarak açıklanmış. İstanbul'umuza Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan 45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul. Bugün teknik detaylarından bölgedeki gayrimenkul fiyatlarına, etkilerine kadar tüm yönleriyle Kanal İstanbul'u konuşacağız. Kanal İstanbul sadece bir su yolu değil, aynı zamanda ciddi jeopolitik bir hamle ve büyük bir kentsel dönüşüm olarak sunuldu. Kanal İstanbul'la beraber İstanbul Havalimanı Yeni Şehir Projesi. Arnavutköy gerçekten gayrimenkul yatırımı anlamında bir fırsat mı yoksa yıllardır satılan bir hayal mi? Bunu da tartışacağız. Tabii ki öncelikle şunu söylemekte yarar var. Hangi gerekçeyle olursa olsun ve hangi bölgede olursa olsun gayrimenkul yatırımı yıllara sari bir yatırımdır. Yani gayrimenkul yatırımı kısa vadeli bir yatırım değildir. Ancak birikimlerinizi bir servete dönüştürmek istiyorsanız da mutlaka doğru lokasyonda, doğru zamanda ve doğru fiyatla da gayrimenkul yatırımı yapmalısınız. İstanbul'un kuzey gelişim aksında yer alan Arnavutköy bu projeyle beraber ismini duyurdu ve yıllardır Türkiye gündemine oturmuş durumda. Tabii ki nasıl oturmasın? İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından birisi. Yine Avrupa'nın en büyük açık AVM'lerinden birisi. Çevre yolları, bağlantı köprüleri, raylı tren hatları gibi birçok projeyle gündeme geldi. Doğal olarak da konuşuldu. Bununla beraber bölge gayrimenkulleri de bir hayli hype aldı. Kanal İstanbul bölge fiyatlarını etkileyen tek unsur değil ama açıkça söylemek gerekirse en spekülatif olanı. Peki nedir bu Kanal İstanbul? Bir bakalım. Kanal İstanbul, Karadeniz'le Marmara'yı birbirine bağlayan yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki bir su yolu. Taban derinliği 275 metre, derinliği ise yaklaşık 21 metredir. Bu boyutlar 350 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki devasa konteyner gemilerine geçiş güzergahı olarak planlandı. Bu proje gerçekleştiğinde burada çıkacak harfiyat yaklaşık olarak 1,2 milyar metreküp. Bu harfiyatla Marmara Adası'nda yapay 3 ada, Karadeniz kıyılarında dolgularla yapılacak bir liman ve rekreasyon alanları planlandı. Kanal İstanbul'un etrafında yaklaşık 2 milyon nüfusluk yeni şehir için 450 milyon metrekare arazi ayrıldı. Hepsi planlandı, projelendirildi ve yapımına başlandı. Kanal İstanbul güzergahının %63'ü Arnavutköy ilçe sınırlarından kaldığından dolayı bu bölge adından bir hayli bahsettirdi. Tabi burada üretilecek projeler, yapılacak konutlar zaman zaman yabancılara, zaman zaman bölge halkı dışındakilere hitap ettiği için eleştirilere de konu olmadı değil. Kanal İstanbul dünyadaki benzerleriyle de çok mukayese edildi. Özellikle Panama ve Süveyş kanalı. Süveyş kanalı gemi güzergahları için yaklaşık 6000 kilometre, Panama kanalı ise 13.000 kilometre kısaltmaya neden oldu. Bunun yanında Kanal İstanbul 30 kilometrelik İstanbul Boğazı geçişini 45 kilometreye çıkarıyordu. İstanbul Boğazı'ndaki trafik Panama'nın 4 katı, Süveyş'in ise yaklaşık 3 katıydı. Dolayısıyla da ciddi kazanımlar elde edilebileceği yine de söylendi. Kanal İstanbul Montreux Sözleşmesi'nin dışında kaldığından dolayı Türkiye'nin egemenlik sınırlarını genişlettiği söylendi. Bununla beraber Rusya gibi Karadeniz kıyı ülkeleriyle de bazı sorunlar yaşanabileceği de gündeme getirildi. Bu konu bugün anlatacağımız konunun dışında olduğundan dolayı sadece söylemekle yetinelim. Eğer Kanal İstanbul hayata geçerse İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinden kaynaklı meydana gelebilecek kazalar yaklaşık 13 kat azaltılması planlanıyor. Tam kapasite işletilirse yıllık 8 milyar dolar civarında gelir elde edilmesi bekleniyor. Bunun yanında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler gemi trafiğinden dolayı ortalama 15 saat bekleme süresi gibi sürelere tabi. Kanal İstanbul bu sürelerden de ekonomik kayıpları önleyeceği söyleniyor. İstanbul Avrupa yakasını bir ada haline getirdiği için olası bir deprem senaryosunda tahliyeyi zorlaştıracağı, buralarda ekolojik dengeyi bozduğu, 1000'den fazla bitki örtüsünün yaşam alanını etkilediği, Sazlıdere Barajı'nı yaklaşık %60'ını kaybedileceği, Terkos Gölü'nün tuzlanma riski gibi
eleştirilere de maruz kaldı. Peki Kanal İstanbul gerçekleşirse bölgedeki gayrimenkul fiyatları nasıl etkilenir? Şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme yapacağız. Kanal İstanbul gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşmezse ne olur? Eğer Kanal İstanbul projesi tamamlanırsa bölgedeki gayrimenkuller konut, ticari, lojistik, depolama gibi sınıflara ayrılacak ve bugünkü seviyesinden de kademeli olarak yükselecektir. Bugüne kadar yapılan yatırımlar Kanal İstanbul söylemiyle bile 10-12 yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse 20-25 kat değerlendi. Tabii ki burada 2020 yılından sonra özellikle yükselmeye başlayan enflasyonun etkisi de var. Ancak enflasyondan arındırılsa bile bir hayli değerlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii Kanal İstanbul olsa bile yatırım yapacağınız her bölgede mutlaka mikro lokasyonu dikkate alarak değerlendirme yapmanız lazım. Yani her yerdeki Kanal İstanbul etrafında oluşabilecek veya Arnavutköy sınırları içerisindeki her bölge aynı şekilde değerlenecek demek değildir. Dolayısıyla doğru lokasyon, doğru kazanç olduğunu bilmemiz lazım. Peki Kanal İstanbul gerçekleşmese ne olur? Kanal İstanbul gerçekleşmesi açıkçası Arnavutköy ilçesi yok olur demek değil. Çünkü bugüne kadar hayata geçirilmiş ve artık geri dönülmesi imkansız birçok proje var. İstanbul Havalimanı tam kapasite çalışıyor. Avrupa'nın en büyük outlet AVM'si 2027'de faaliyete girecek. Bölgedeki fuar alanları için imar planları hazırlandı ve uygulanmaya başlıyor. Toplu yerleşime ilişkin yeni şehir projesine ait binlerce konut yapıldı, yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Bağlantı yolları, köprüler tamamen bitti. Bölgede havalimanına entegre depolama alanları kaçınılmaz oldu. Ayrıca İstanbul'un yoğun nüfusunun ve kentsel dönüşüme ait bölgelerinin taşınabileceği en önde gelen bölgelerden. Çünkü olası bir İstanbul depremine en dayanıklı birinci bölge olarak gösteriliyor. Evet, ister Kanal İstanbul yapılsın, isterse yapılmasın. Arnavutköy bölgesi gayrimenkul yatırımı yapmak için uygun bölgelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Yatırımla ilgili sürekli söylediğimiz ve sürekli tekrarlanan hatalardan birisi. Hangi projeye bağlı olarak yapılacak olursa olsun yatırımı mutlaka çok boyutlu değerlendirmeliyiz. Her lokasyon doğru yer demek değildir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Arnavutköy bölgesi sabırsız yatırımcıyı ezebilir. Sabırlı yatırımcıyı da ihya edecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.